Araz'tayız. Evet. Aras Nehri kıyısında konaklayabilir miyiz diye bakındım ama çok uygun bir yer yoktu. Olsaydı aslında Türkiye'nin en önemli bütün nehirlerinde konaklamış olacaktık. Evet, Fırat, Dicle, Asi. Başka neye geçtik? Şu an hiç hatırlamıyorum. Neyse, yollar çok güzel. Bak orada taş evler var eski. Yeniler. Şurada da çökmüş. Buralar sınıra çok yakın olduğu için, şöyle camımı da kısayım biraz. Bu taraflar sınıra çok yakın olduğu için bu bölgede Kars arası konaklamak birazcık problem. Zaten kolluk kuvvetleri pek müsaade etmiyor. Güvenlikten dolayı. Zaten yerde yok. Evet, zaten yer de yok. Bir de rakım olarak şu anda yaklaşık 2000'lerden 1000'lere düştük. Ve burası cidden bunaltıcı sıcak. Evet, bir günde sıcağa geldik tekrar. Evet, 27 dereceler şu anda. Gerçekten sıcak ve esinti yok. Çok şey var. Pick-up, off-road, araçüstü çadır. Hepsi şeyden geliyor. Gürcistan, Ermenistan. Rusya, o bölgeden akın akın giriyorlar. Sezon geldi. Hemen karşıdaki kuleler de tepedeki yamaçtakiler Ermenistan. Ermenistan. Şurası karşısı Ermenistan. Şu anda aslına bakarsanız sıfır hattında gidiyoruz. Evet, burası en yakın nokta. Yani evet. Önceki videoda da sınırdan geçtik ama burası en yakın alan. Evet. Az önce geçtiğimiz polis noktasının arkasındaki evlerde ne vardı? Söylemek ister misin? Evet, taranmış evler. Evet, evlerde. Mermi delikleri vardı. Az önce bir kontrol noktasından geçtik. Asker arkadaş bagajı açar mısınız dedi. Ben de şaşkınlıkla bagaj mı dedim. Adam evet, evet. bagaj yok mı mu dedim. bunda? Evet dedi. Ama o da ayrı şaşırdı benim şaşırmama. Çünkü hani bagaj deyince normal araba bagajı falan ya da arka taraf komple kabin gibi düşünmüş gibi geldi. Sonra Tolga açtı gösterdi arka tarafı. Sonra yetmedi tabii ki, karavanın içini görmek istedi. Siz mi yaptınız? Tolga biz yaptık falan, hani bu şekilde hazır yok falan dedi. Yok sobaydı, oydu buydu. Sohbet muhabbet, yola devam. Yaptırırken diyor bize de diyor fikir olsun diyor. Dedim bunun gibi yaptıramazsın. Dedim biz kendimiz yaptık. Deseydin hemen takip et. Takip et, projemiz orada var falan. Iğdır yolunun ıssızlığı. Evet ya, bomboş yollar. Tek tük kamyon geliyor bazen karşıdan. Evet. Az önce ilk defa bizi bir araba solladı. Aa bak, bir tane bir şey geliyor karşıdan. Yerde bir tane bir araç var. Ama yollar nasıl güzel. Yollar çok güzel canım. Yollar efsane. Ya kaymak gibi bir asfalt var. Çok kullanılmadığı için eskimemiş muhtemelen. Yol kenarında mola verdik çünkü haritayı buraya kadar işaretlemiştik. Evet, daha fazlasını işaretlemedik. Ama şimdi de şöyle bir sıkıntı söz konusu var. Mesela o yolu işaretlediğimde bizi ta Kars'a kadar götürüp geri döndürüyor. Karşıya geçiş yok. Yok canım, o kadar ta oraya kadar devam mı ediyorum? Evet. Allah. Yani hemen yakında market var gibi gözüküyor. Ekmek için orayı değerlendirebilirim. Evet. Ondan sonra durup öyle devam ederiz. Şey yapabiliriz. O Suluklu muydu neydi? Bir yersi vardı ya, Subatan mıydı?
Evet. Gerçi birkaç tane daha köyden geçeceğiz. Markete denk gelme ihtimalimiz var orası olmazsa. Tamam. En kötü o hani harabelerinin oradaki market vardı ya, Ocaklı köyü. Evet. Onun içinde marketler var. Ya olmadı köyde kalırız ya. Yani bakalım. Köyde bir yerde kalırız en kötü. Aynen öyle. Çünkü Ani harabelerine doğru gidiyoruz. Gitmek istiyoruz. Ama orada konaklamaya pek müsaade etmemişler şimdiye kadar kimseye. Evet. Çok nadir değil mi? Kalabilen Evet. olmuş. Genellikle jandarma orada kalınmayacağını söyleyerek başka yere yönlendirmiş. Çünkü orası gerçekten sınırın tam dibinde ve güvenlik dolayısıyla jandarma da izin vermiyor muhtemelen. Hem harabeler tarihi yapılar. Kalamama ihtimalini düşünerek diğer alternatifleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Değil mi Max'ciğim? Max de beni dinliyor. Orada 30 kilometre kalmış hani 30 harabeler. kilometre kalmış Max. İyi mi sence? Böylelikle videoda nereye gideceğimizden de bahsettik. Evet, olsun. Söyleyelim ne olacak sanki görmeyecekler 3 saniye sonra. Hiç. Ne sallamadan tutmayı becerebilsem. Görüntü çok güzel oldu, ışık çok güzel oldu ama biraz yol zıplak olduğu için. Yol zıplatıyor. Yalnız o öndeki iki bulut falan çok enteresan ya. Arkadaki beyaz bulutun önündeler ya. Evet. Çok hoş durmuyorlar mı sence de? Evet. Bu arada bu köylerde ekmek bulabileceğimizi düşünebiliyor musun? Evet. Evet mi? Bence buluruz. Bence buluruz. Marketi olmayan köylere benziyor buralar ama 10 ev, 15 ev. Sonuç olarak kendilerine tandır ekmeği yapacaklar. Biz de Kısmet. tanrı misafiriyiz. Neyse ki unumuz var. Unumuz var canım. Ondan da yaparız da. Keçi bacağı, patates salatası. Olabilir bence. Bence de olabilir. Aşçıya bir sorayım bakayım yapıyor mu? Windows ekranında geziyormuş gibiyiz. Evet ya. Windows ekranının o arada gözükmeyen yerde asfalt olduğunu düşün. Biz aradan gidiyoruz. Aynen. İnternetimiz gitti. Radyodan kontrol ediyoruz sürekli. Buralarda internet çekmiyor. Hatta bir son 10 dakikadır falan çekmiyor. Telefondan baktığımda da konumunuz diyor. Başka bir bölgede olduğu için şu anda iletişim sağlanamıyor. Modemin ne derler ona arayüzde oturum açın diye bir uyarı verdi ve diyor ki uluslararası dolaşımınız düzgün bir şekilde çalıştığı ağ sağlayıcınız tarafından kontrol edilmelidir diyor. Yani bizi şu anda hatlar Ermenistan'da gördüğü için Telefonumuz hizmet vermiyor. Hizmet vermiyor ve hani harabelerine de 10 kilometre kadar yakınız. oraya gidince hepten Ermenistan'da sancak Tabii bize tabii herhalde. karşısı çünkü Ermenistan hemen. Arada bir vadi var. Vadinin karşısı Ermenistan. Vay be. Neyse ki izin vermiyor. Yoksa izin verip de bir dünya fatura da gelebilirdi. Aynen. Yurt dışına çıkış yaptın diye. Evet. Erişilmez insanlar olduk. Mağaradan çıktık diye iğrenç espriler bitti mi sandınız?
gezmeye geldik. Hemen şu karşısı Ermenistan sınırı. Hatta bayrak da gözüküyor orada ama kamerayı o tarafa çok çeviremiyorum çünkü çok rüzgarlı. Şimdi hani harabelerinin girişine bakacağız. Hani harabelerinin sur duvarlarının içinde yürüyoruz. Her zamanki gibi şu yol yürüyüş yolu ama kimse yürümemiş. Yine biz yürüyeceğiz. Ya bu tarafla ilgili internetten araştırırsanız ya da araştırdıysanız daha önce karşınıza çıktıysa hep böyle bir tane kubbeli bir yapının fotoğrafları var. Ama aslında çok büyük bir alan. O yüzden biz daha çok gezilmemiş yerlerini görelim. Oraya da gideceğiz. Hadi bakalım. Bizim Frig Vadisi videolarını izleyen takipçilerimiz şuraları hatırladı bile. Frig Vadisi'nin oradaki yerleşimler gibi. Çok benziyor. Karşıda da var. Ve ortadan bir su akıyor. Şu an tabii ince akıyor ama muhtemelen önceden çok daha kalın akıyormuş. Bak şuradakiler 3-4 kat gözüküyor içeriden. Evet. Şu arada Şu gölgelik kısım gözüküyor. orada da yapılar var. Buranın tarihi Urartulara kadar dayanıyor arkadaşlar. Milattan önce 3000'e kadar burası tarihlenmiş bir bölge. Geç kaotik çağa kadar gidiyor. Tunç çağından da önce. Bu da Selçuklu Sarayı arkadaşlar. Tacirin Sarayı olarak yazılmış. 12-13. yüzyılda yapılmış. Şimdi şurası Gagik Kilisesi arkadaşlar. Nasıl gözüküyormuş önceden görüyorsunuz bakın. Böyle bir yapıymış. Günümüzde maalesef ki sadece bu hali kalmış. Yalnız orada yuvarlak görünce ne kadar ufak gibi gözüküyor ama çok devasa bir yapı ya. Çok devasa bir yapı. Sanırım 1/3'e ulaştık. Sosyal medyada ve Google'da herkesin yüzlerce kez fotoğrafını çektiği yer. Burası. Çünkü en sağlam kalmış yapı burası. Aynen. Hadi içine bakalım. Muhteşem tarihi bir yapı ama ta şuralara kadar çıkıp vandallık yapmışlar. Yazı yazmışlar ya. Şuralarda falan da var hep. Nasıl çıktınız oraya? Ha, bu kadar mı kıymet bilmiyoruz ya. Şurada renkler var. Oralara kadar çıkıp uğraşmışlar, yazmışlar. Bence kendilerine çok değer verdikleri için yapıyorlar bunu. Nasıl becerdiniz oraya çıkmayı? Tam zamanda gezmişiz. Turist kafilesi geldi. Şu an 20 dakika oldu. Gülden hala insanların çekilip de orayı bomboş bir fotoğraf çekebileceğine inanıyor. İnancını yitirmedi. Halen daha bu inancını koruyor. Hadi inşallah. Ne o, pes mi ettin? Dua etmedim. Yine her zamanki gibi sizler için dağları tepeleri açtık. Kimsenin Güzel manzarayı bulduk. evet, tahminimizce çok az kişinin yürüdüğü bir yere geldik. Evet. Biraz rüzgar esiyor, inşallah duyuluyordur ama. O tarafa doğru devam edeceğiz. Birazdan göstereceğim size. Evet. Bizimle gezenin başı dertten çıkmalı arkadaşlar. Ama böyle güzel manzaraları da göremez. Burada bir tapınak daha bulduk ve muhteşem Kız Kalesi.
Şurası Türkiye sınır karakolu. Karşı taraf Ermenistan. Rüzgarsız bir alan yakaladım. Şu iki tane bulut çok güzel gözüküyor. Bakın şurası Kız Kalesi. Ondan sonra buranın o alttaki yatan alttaki çayın hemen arkası da Ermenistan sınırı. Evet, çay bölüyor sınırı. Efsane. Arpa çay. Arpa çay, evet. Arpa çay kalenin etrafından dönüyor böyle. Karşı taraf hep komple Ermenistan. Bayrakları falan çok yakınımızda gözüküyor. Evet, şimdi iç kale tarafına doğru devam edeceğiz. Tırmana. Ne kadar uzağa geldiğimizi tahmin edin. Tam şurada bir bayrak görüyorsunuz. Oradan girdik bu tarafa. Bu kadar geldik. Şurada da yıkılmış bir köprü kalıntısı var. Karşısında da muhtemelen bir kilise var. Tam şu parmağımı koyduğum yerde. Ama oraya hiç yürüyüş yolu yok. Evet. Yani patika bile gözükmüyor şu anda o tarafta. İnekler var tam onun üstünde. Evet. Hoppa, çok güzel bir bulut örtüsü. Ve şimdi iç kaleye doğru devam edeceğiz. Şimdi iç kaledeyiz. Ama bence buranın en güzel manzarası bu. İnanılmaz müthiş bir ova. Tam şu noktada hortum oluştu. Kameradan ne derece görünüyor bilmiyorum. Bayağı büyük köyün orada. Şu kısım akarsu yatağı dostlar. Kenarlarda sağlı sollu hep mağaralar var. Buranın tarihi milattan önce 3000'lere kadar dayanıyor. Yani totalde yaklaşık 5000 yıldır bu topraklarda yaşam var. Müthiş değil mi ya? Gerçekten müthiş ya. Ben hayran oluyorum böyle, hani tüylerim diken diken oluyor. Adanın, kalenin stratejik konumu da bakın şurası akarsu yatağı. Burası daha fazla bir akarsu yatağı. Ön tarafı zaten gördünüz. O tarafa döndüremiyorum kamerayı rüzgardan dolayı. Hani üç çevresi tamamen suyla devam eden bir yerleşim burası. Evet, o yüzden çok korunaklı. Evet. Buranın en korunaksız bölgesi bizim giriş yaptığımız o kale kapısı olduğu belirtiliyor. Ve o kuzey kapısı. Orayı çok fazla kalın tutmuşlar ve uzun tutmuşlar. Ama müthiş. Hele bulunduğumuz kale bölgesine çıkıp bu eşsiz manzarayı izlemek ayrıca müthiş. Ve bulutlar çok güzel görünüyor ya. Rüzgar yüzünden drone uçuramayacağımızı bildiğimiz için almamıştık. Ama bence şu yukarıya çıkmamız tam drone görüntüsü gibi. Kesinlikle. Yani az önce manzaraya bakarken onu düşünüyordum. Sanki drone'un gözünden görüyormuşum gibi. Evet. Ve işte bak, o kadar yer var. İşte tadilatta olan yapılar var. Şu yapı çok acayip büyük. Evet. O da bir kilise galiba ya da katedraldi yanlış hatırlamıyorsam. İlerideki de tadilatta. Bu yanımızdakinde bir işlem yapılmıyor şu anda. Aralarda birkaç tane var. Ama yine en meşhur olan yerin orada bir öbek insan var. Evet, şu bölgede. Bak, geri kalan yerlerde hiç kimseyi görmüyorum. Çünkü en yakın orası. Kapıdan giriyor, oraya kadar yürüyor ve geri gidiyor. Diğer tarafları yürümüyor bizim insanımız. Hiç Bizim yok peşimizden yani. bir çift geliyordu. Yarı yolda bıraktılar, geri döndüler. Evet ya, az daha yürüselerdi mesela o Kız Kalesi'ni görebileceklerdi. Aynen öyle. Hani böyle tanıdık falan olsa gel gel diyecekti. Allah. Çok geride kaldılar yani, üstten bile göremediler orayı. Şansları var. Çok güzel. Bakar mısın bulutların görseline? Evet. İşte Windows ekranı. Windows XP.
Pardon, orada içecekleri uzatabilir misiniz? Sağ olun. Buralar çok güzel. Evet. Bir takım futbol takımı arkadaşları Iğdır'da olabilir, Kars Spor Kulübü de olabilir. İki Gençlik kulüp şeyler bir arada yazıyordu. büyük ihtimalle. Olabilir. Onları nereye gezelim diyorlardı. Siz dedim gidin Kız Kalesi'ni gezin. Yolladım o tarafa manzarayı doğru. kaçırmayın dedik. Muhtemelen spor takımının yarısı kaybolacak burada. Yok ya, bulurlar. Sporcu ve zeki arkadaşlar. Evet, külliyeden hepsi Amenon diye çıkıyordu. Çok zekiler. Külliyeden çıkıyorlar amen o diye. Aslında Selçuklu İmparatorluğu tarafından kalmış. Hatta içeride Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ama işte. Bu yapıda tadilatta. Şu önden çekeyim daha doğrusu, kapı gözüksün. Burası da o dönemin katedrallerinden biri. Yapı büyük bir çoğunlukla ayakta kalmış. Restorasyon yapılıyor. Yazılar. İçerisi çok devasa. Hem doğa harikası, hem tarih, hem temiz hava. Çok güzel bir yermiş gerçekten ya. Müthiş bir Yani- yer. Ve buraya gelip sadece o meşhur olan yeri gezip geri dönmeyin abi. Uzun tur yapın. Evet, Efsane. haritalarda bu kadar büyük bir alan olduğunu görmüştüm ama böyle çok kalıntı bulmayı beklemiyordum ben de. Aynen. Çünkü internetteki bilgiler hep aynı yer. Kız Kalesi'ne kadar gidip ayrıcalıklı insanlardan olabilirsiniz. Ayrıcalıklı insanlardan olabilirsiniz. Çünkü buraya gelenlerin %80'i oraya gitmiyordur, buna eminim. Bu kadar yol gelip orayı görmeden dönmek de sonradan görürseniz orayı çok üzücü olur eminim. Yani ben gitmeseydik, harita incelemiyor olsaydık, orayı görmeseydik ve gitmeseydik, sonra internette görseydim burada öyle bir yer olduğunu, sırf olayı görmek için tekrar geri gelmek isterdim kesin. Üzülürdüm yani görmedik. İsterdin mi? İsterdim gelmeyi tekrar. Hayır, isterdin mi? Kesin geri gelirdik. Ya. Hani Artvin'de Hopa'da Mopa'ya insan bile kesin buraya geri gelirdik. Öyle. Ama öyle yani. Ömründe Çok belki güzel. bir kere gelip görebileceğin yerler. Evet. En güzel yerlerini görmeden dönmek çok üzücü olur. Şurada bir şeyler var oraya. Evet. Gördüğünüz yapının yarısı yok arkadaşlar. Yapının yarısı kalmış. Onu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çok değişik gözükmüyor mu bu haliyle? Evet. Tamamen yıkılmış hali görünce şey olmuyorsun da böyle bir kısmı olmayıp geri kalanı sağlam olunca. Yüzün ne oluyor? Evet. Bence burası diğer taraftan daha da güzel olmalı. Evet. Ama terste kalıyor. Acayip güzel gözüküyor. Yalnız şu bulutta var ya o.
İçinde bulunduğumuz kilise Tigran Honens Kilisesi. Nakışlı kilise olarak ya da boyalı kilise olarak da geçiyor. Sırlı kilise olarak da aynı zamanda geçiyor. Çok fazla adı var bu kilisenin ama adlarını hak ediyor. Görüyor musunuz? İnanılmaz korunmuş. Şuradakileri görünce dedim ki bunları niye buraya koymuşlar? Ama içerisi o kadar güzel ki bunları önemsememişler bile. Rüzgar ya. Evet, karavana doğru gitmeye çalışıyoruz. Yoğun rüzgar altında. Gezerken iyi de buralar fena esiyor yine. Evet. Evet. Açamıyorum. Karavana geldik. Oh. Her zamanki gibi su almayı yanımıza unuttuğumuz için susuzluktan öldük. Evet, enerjimiz kalmadı. Şimdi burada konaklayamıyorsunuz. Sınıra çok yakın olduğu için. İleride bir petrol var. 10 kilometre kadar ileride. O tarafa doğru devam edeceğiz biz. Ondan sonra oraya varınca tekrardan çekim yaparız. Orada veda ederiz. Hem orayı da göstermiş oluruz. Buraya gelmek isteyen karavancı arkadaşlar olurlarsa Evet. konaklayabilecek yeri de görmüş olurlar. Aynen öyle. O zaman Görüşürüz. birazdan görüşürüz. Su batanı geçtikten sonra böyle bir benzin istasyonu var. İnsanlar burada konaklamışlar. Şu ileriye doğru ben de gidip konaklayabilirim belki. Ay geçtik. Oh. Evet dostlar, şöyle yapalım. Çok yorulduk ama çok güzel gezdik. Çok güzel gezdik. Çok daha fazla yol ilerleyemeyeceğimiz için az önce gösterdiğim istasyonda konaklayacağız. Evet. Aslında yol kenarı ama çok hareketli bir yol değil. Aynen. Gece gayet rahat bir uyku çekeceğimizi düşünüyoruz. Dipsiz çocuğum benim, dipsizim benim. Evet, bu gece buradayız. Biraz önce gittim arkadaşlarla konuştum. Problem yok abi dedi, istediğin kadar kal dedi. Ondan sonra bu gece buradayız. Yarın sabah yola devam edeceğiz. Affınıza sığınıyoruz ve sizlere müsaade etmek istiyoruz. Evet. Biz bayıldık çünkü bugün resmen. Bizimle birlikte gezdiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni güzel yerlerde, yeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki durak Kars. Kars çok güzel bir video olacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.